Okinawa Adası'nın en ilgi çekici noktalarından bir tanesine geldik. American Village diye geçiyor. Amerikan köyü diye aslında çevriliyor ama tam anlamıyla köyünden ziyade bir yerleşke burası. Bir Amerikan yerleşkesi. Şimdi sizlerle beraber burayı gezmeye başlayalım. Okinawa Adası'na gelmeden önce araştırdığımda böyle beni en heyecanlandıran yerlerden bir tanesi burası oldu. Japonya'nın içinde ufak bir Amerika. Yani Japon işi Amerika'da diyebiliriz. Tabi Christmas'ın, Noel'in de yaklaşmasıyla bakar mısınız süslemelerin güzelliğine? Etraf şu anda harika gözüküyor burada. Burası Okinawa'daki aslında Amerikan varlığının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Etrafı gezelim. Ben size Okinawa'daki Amerikan varlığının ve buradaki aslında Amerikan üslerinin sebeplerini, neden burada bu kadar fazla Amerikalı var ve bunun aslında Okinawa'da yaşayan Japon halkına hissettirdiklerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Sokaklar enfes gözüküyor ya, ara caddeler şu anda. Harika güzel bir yerdeymişiz. Hava da bugün şansımıza güzel olunca Japonlar da tabii ki de buraya gelmiş. Onlar da merak ediyor burayı. İlgilerini çekiyor. Aynı benim gibi. Güzel, keyifli bir video olacak. Çayınızı, kahvenizi hazırlayıp bu ambiyansın, bu atmosferin tadını çıkartabilirsiniz. Okinawa'da yaklaşık olarak 30 bine yakın Amerikan askeri yaşıyor. Aileleriyle beraber aslında bu sayı neredeyse 100 bini buluyormuş. Neden Okinawa'da bu kadar fazla Amerikan askeri var? Birleşik Devletler buradaki gücünü nereden alıyor? Aslında bunun için 1945'lere, 2. Dünya Savaşı'na gitmemiz gerekiyor. 2. Dünya Savaşı sırasında en kanlı muharebelerin yaşandığı adalardan bir tanesi, hatta en başında geliyor. Japon kaynaklarına göre 2. Dünya Savaşı'nda en fazla sivilin hayatını kaybettiği yer Okinawa Adası'ymış. Yaklaşık 200 bine yakın insan burada hayatını kaybediyor. Kanlı bir savaş oluyor Pasifik'te, Okinawa'da. Ve Amerika bu adayı elinde sonunda bir şekilde eline geçiriyor. Adayı ele geçirmesinin arkasından Amerika burada uzun yıllar boyunca hüküm sürmeye devam ediyor ki hala da devam ediyor. Japonya'daki Amerikan askerlerinin sayısının %70'i burada bulunuyor. Hatta ben buraya şehir merkezinden geldim. Gelirken böyle sağda solda Amerikan askerlerine ait olduğunu düşündüğüm, dışarıdan en azından öyle gözüküyor ki çok büyük bir üssen bahsediyoruz. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Helikopterler, araçlar, savaş mühimmatını aslında görebiliyorsunuz. Okinawa halkı neden peki mutsuz bu durumdan? Neden Amerika Savaşı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın bedelini tek bir yer ödüyor? Bu da Okinawa gibi bir düşünceleri varmış kendi kafalarında. Bence çok da haksız sayılmazlar. Çünkü tüm Japonya'daki askerlerin %70'i bu adada bulunuyor. Onun dışında tabii ki de helikopter kazaları, gürültü, alanlarının kısıtlanması, aynı zamanda buradaki Amerikalıların çıkardığı taşkınlıklar, kurala uymamalar gibi problemler de ada halkını çok olumsuz etkiliyormuş. Fakat Amerika tabii ki de Okinawa'daki varlığına tüm bu olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Devam da edecek gibi gözüküyor. Çünkü Okinawa stratejik bir konumda bulunuyor. Tayvan'a, Çin'e, Güney Kore'ye, her yere şu anda çok yakınız. Böyle tam bu ülkelerin arasında bir yerdeyiz. Amerika'nın buradan gitmeye hiç niyeti yok. Aslında Güneydoğu Asya'da ve Uzak Doğu Asya'daki Amerika'nın kendine yarattığı bir güvenlik bölgesi burası. Herhangi bir olumsuz durumda buradan müdahalede bulunacak. Böyle bir planları varmış. Çin'le Japonya arasındaki gerilimden bahsediyorum videolarda. Hatırlayacaksınız. Bununla alakalı bana geri dönüşler oluyordu. İşte Çin ilk o adayı bombalar eğer bir problem çıkarsa diye. Ben de bunun tam tersini savundum hep. Önceki videoda bahsetmiştim. Bence burası Çin'in müdahale edebileceği son yer olur diye. Çünkü aslında Çin'in buraya müdahalesi dolaylı yoldan da değil, doğrudan Birleşik Devletlere müdahale anlamına gelir. Kısaca aslında bu gezdiğimiz, şu an siz kadrajda tabii sağ solu izliyorsunuz. Umarım bu güzellikleri izleyip benim anlattıklarımı kaçırmamışsınızdır. Çünkü etraf gerçekten şahane gözüküyor. Ben de şöyle doya doya izleyeceğim şimdi. Hani böyle kısa bir bilgi vermek istedim. En azından gezdiğimiz yerin tarihsel önemini. Yani burası boşu boşuna öyle Amerikalıların durduk yere Okinawa'ya gelip ya biz hadi bir American Village yapalım demesiyle ortaya çıkmıyor. Böyle tarihsel bir geçmişi var ve aslında bence bilinçli bir şekilde zaten buraya yapılmış. Hani siz bizi bu adada istemeseniz de
Dosta düşmana karşı sanki böyle bir gösteri gibi. Bakın biz geldik. Adanızın en güzel yerlerinden bir tanesine kendi semtimizi, village'ımızı, yerleşkemizi dahi kurduk gibi bir durum bana hissettirdi açıkçası. Bilmiyorum siz bana bu konuda ne kadar katılırsınız. Amerika buradaki varlığına devam ediyor arkadaşlar. Kanada üssü var. Sanırım buraya bir 8-9 kilometre uzaklıkta. En büyük üs de orasıymış. Kısaca böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından bu ada Amerikalıların eline geçiyor. Japon adası, özellikle tabii Naha bölgesinde, mesela benim kaldığım bölgede buram buram Japonya'yı hissediyorsunuz. Burada da Japonya'yı hissediyorsunuz. Hani bu konuyla alakalı bir endişeniz, bir probleminiz olmasın. Amerika'yı hissedebileceğimiz tek yer burası. Tüm bu tarihi olayları, her şeyi bir kenara bırakırsak peki burası nasıl? Bence çok güzel yapılmış. Yani çok zevkle yapılmış. Şu an içeri girdiğimden beri çok güzel yemek kokuları geliyor. Şöyle yavaş yavaş şimdi dükkanlara da bakmaya başlarız. Tabii Christmas'ın, Noel'in de yaklaşmasıyla ekstra güzel süsleme yapmışlar. Valla her şey harika gözüküyor. Çalışanlar Japon. Onun da altını çizmek istiyorum. Hani Amerikalılar burada çalışmıyor şu an benim gördüğüm kadarıyla. Ve gelen bakın turistleri de şöyle etrafa bir bakarsanız genellikle Japonlar oluşturuyor. Japonların sevdiği bir yer burası. Ya Okinawa'ya gelince mutlaka Japonlar gelip buraya bir uğruyor. Bizim de yolumuz düşmüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne daha önce gitmedim. Fakat elbette videolarını izledim. Küçükken filmleri izledim. Ya Amerika her zaman aslında bu kapitalist düzenin getirisiyle beraber hayatımızın böyle her noktasında var. Yediğimiz o burgerler dahi, işte fast food zincirleri, kahve içtiğimiz yerler, her şey aslında Amerikan kültürünün bir getirisi. Gitmediğim halde biliyorum. Aslında hayalimdeki Amerika'da böyleydi. Yani şu anda böyle buram buram Amerika'yı hissediyorum. Amerika'ya gitmeden Amerika'yı da yaşamış oldum. Bakın. Pizzacılar, hamburgerciler. Tabi ara sıra işte böyle Koreyan barbeküler çıkıyor aradan. Öyle güzel yanları var. Şöyle bakın mesela yine Amerikanvari güzel bir bina. Tam şey yalnız burası. Japonlar neden bu kadar fazla? Böyle Japon kız arkadaşları görüyorum. Süslenmişler, giyinmişler. Gelip burada deli gibi fotoğraf çektirebilirsiniz. Ve Japonların en sevdiği işlerden bir tanesi deli gibi fotoğraf çektirmek. Onlar için müthiş bir yer burası. Bulunmaz bir nimet. Şöyle bakın. Hot dog satıyorlar. Peynirli varmış, normal hali varmış. Güzel. Şuradan karşıya geçelim. Buranın çok da güzel bir sahil bandı var. Hatta birazdan çıkacağız. Sahili de var. Güzel bir plajı da var. Özellikle sezonda gelirseniz gelip burada denize girebilirsiniz. Yine gün batımı da buradan harika oluyor. Bugün şansımıza hava birazcık parçalı bulutlu. Bakalım gün batımı nasıl olacak? Umarım şöyle az da olsa, ucundan da olsa görürüz. Şöyle şimdi sizi sahil bandına getirdim. Sağımızda solumuzda palmiye ağaçları var. Zaten tropikal adanın olmazsa olmazı palmiye ağaçları. Yalnız bunun ben en iyisini, en güzelini yani Boracay'da gördüm ve Boracay'dan sonra beni gördüğüm tropikal atmosferler kesmiyor maalesef. Boracay bende çıtayı o kadar yükseltti ki Boracay videoları kanalımda var. Bir bakabilirsiniz veya şöyle bir internetten arama yapın Boracay diye. Ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Fakat yine de buranın hissiyatı çok güzel. Tropikal adalar genelde biraz daha bakımsız oluyor. Biraz daha problemli oluyor. Altyapı anlamında, diğer hizmetler anlamında. Fakat Japon işi olunca bunlarla alakalı bir problemimiz yok. Burası gayet bakımlı, gayet güzel. Sol tarafta bir sürü kafeterya, restoran. Böyle oturup burada denizin tadını çıkartabileceğimiz yerler var. Ve genelde de işte bakıyorum şu anda pizzacısı, sandviççisi. Güzel bir sandviç yer miyiz ya? Ne diyorsunuz? Bayağıdır sandviç yemedim şöyle. Güzel ama. Hakiki bir sandviç. Bakın. Arkadaşlar güzel olur. Kafe shoplar. Harika. Şu an enerji, bu kısım çok güzelmiş. Enerjimi yükseltti şu anda bu kısım. Denize de bakarız şimdi. Buraya ben nasıl geldim ondan size kısaca bahsetmek istiyorum. Ben bu adanın Naha bölgesinde konaklıyorum. Aslında merkezi orası. Buraya maalesef tren yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Taksiyle gelebilirsiniz. 12 kilometrelik bir mesafe.
Fakat benim yaptığım gibi otobüsle gelmek de çok kolay. Google navigasyon burada çok iyi çalışıyor. Google navigasyona buranın ismini yazarsanız size hangi durağa yakınsanız oradan gösterecek. Otobüste bizim bu Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'da kullandığımız kartlar vardı. IG diye sanırım yazılıyordu. O kartlar maalesef geçmiyor. Nakit alıyoruz ama çok basit, pratik. Nasıl yapıyorsunuz? Hemen şimdi size kısaca anlatayım. Şöyle bir kendimi de göstereyim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aldıktan sonra bileti, otobüsün sol tarafında bir ekran var. Üzerinde biletinizin numara yazıyor. Benimki 2 numaraydı. 690 yene geldim. Nereden bindiyseniz o bilette numarası yazacak. Ona göre ücretini ödeyebilirsiniz. Bu buraya gelmek için de oluyor. Aynı zamanda Okinawa Adası'nda farklı yerlere gitmek için de yine otobüs kullanıyoruz ve bu şekilde işlerimizi hallediyoruz. Ulaşım burada böyle. Buranın bir diğer özelliği, hemen karşıda bakın, uçak geliyor, görüyorsunuz. Şu anda bakayım ekranda çıkacak mı? Göremiyorum tam karşımda güneş olduğu için ama siz büyük ihtimalle uçağı görüyorsunuz. O böyle iniyor, siz de onu, hatta şurada bir plaj gibi bir yeri vardı, oradan direkt üstünüzden geçiyor. O tarz böyle ikonik fotoğraflar, videolar da burada çekebiliyorsunuz. Öyle bir güzel yanı da var buranın. Benim açık ara bu arada. Arka taraflar da çok güzel. Yine gideriz, belki gezeriz oraları. Ama şu sahil bandındaki şu kafeler şu anda harika gözüküyor. Çok oturması, vakit geçirmesi keyifli olacaktır böyle bir manzaraya karşı. Yemek yemeye geçeriz birazdan. Buraya böyle oturma alanları yapmışlar. Yine gün batımını aslında izlemek ve bu manzaranın tadını çıkartmak için. Denizin rengi videoya umarım güzel yansıyordur. Mesela şu parmağımın ucunda şöyle plajın orada açık mavi bir renk var. O böyle bütün o tonları burada tek tek görebiliyorum şu anda. Gözümle seçebiliyorum. Hatta şöyle gözlüğümü de birazcık çıkartınca biraz açık mavi. Bazen böyle daha koyu lacivert. Bu tarz böyle farklı renkler var denizde. Harika gözüküyor şu anda. Şuradaki taşlar çok ilginçmiş. Amerikan işi diye tahmin ediyorum. Koca koca böyle artı şeklinde, daha doğrusu bir üçgen prizma gibi koca koca taşları koymuşlar. Amerikan Village'e bir zarar gelmesin diye galiba bunu yapmışlar. Şimdi bahsettiğim sandviçi yemeye geldim. Bugün Amerikalı gibi takılıyoruz çünkü Amerikan Village'dayız. Etrafımız zaten ufak bir Amerika. Güzel böyle sahil kıyısında bir restorana geldim. Bakın şöyle bir kafeterya, aslında restoran da denmez. Şimdi güzel beef etli bir sandviç söyledim. Yine Amerikanvari sandviçimizi yiyeceğiz. Çalışan arkadaşlar dünya tatlısı. Gerçekten uzun zamandır gördüğüm en tatlı Japonlar bu bölgede çalışıyor. Tabii ki de Amerika bölgesi olmasının da biraz etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Buraya çok sık Amerikanlar gidip geldiği için turiste karşı daha böyle güler yüzlüler, daha fazla konuşabiliyoruz, İngilizce anlaşabiliyoruz. O yönden de ekstra bir sevdim. Şimdi bir Amerikanvari sandviçimizi merakla bekliyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Görsel anlamda böyle gözüküyor. Aslında bence dışarıdaki fotoğrafta biraz daha dolu dolu, biraz daha hacimli gözüküyordu. Ben tadımını gerçekleştireyim. Çıkınca hem etrafı gezmeye devam edelim hem de bakalım sandviçimizi beğenecek miyiz? Amerika'dayız arkadaşlar. Amerika'daysak mecburen sandviç yiyeceğiz. Bilerek birazcık havanın kararmasını bekliyorum. Şimdi bir dondurma molası verelim. Ondan sonra şöyle gezmeye devam edelim. Biraz daha yavaş yavaş, sakin sakin devam edelim. İlk geldiğimde böyle birazcık da anın coşkusuyla izlemedim videoları ama birazcık hızlı geçtik gibi hissettim. Şöyle sakin sakin şuradan gireriz. Birazcık böyle ara sokakları gezeriz. Ondan öncesinde hava da birazcık kararır. Etraf renklenir, daha güzel olur. Şimdi nereye geldim? Blue Seal. Bakın şurada Blue Seal Ice Cream yazıyor. Okinawa'nın meşhur dondurması. Japonlar sırf bu dondurmayı yemek için Okinawa'ya geliyorlarmış ve geldiklerinde mutlaka her gün bir top dahi olsa yiyorlarmış. Şimdi biz de girelim, bir yiyelim bakalım. Herkes burada, zaten birçok şubesi var. Okinawa'da bulunuyor. Her yerde göreceksiniz, insanlar gelip buradan dondurmalarını yiyor. Biz de bir girelim, tadına bakalım nasılmış. Evet, Japonların bayıldığı bu dondurmadan ben de aldım şu anda. Vanilyalı ve şöyle mavi, farklı karışık, herhalde buraya özgü bir lezzet aldım. Herkeste bundan vardı meşhur anladığım kadarıyla. Tadımına bakalım. Güzel. Böyle daha önce yemediğim bir dondurma. Tatlı bir dondurma. Çok fresh değil yani. Baya tatlı. Topu çok büyük. Bakın görüyorsunuz. Hatta şu an
tek top alsaydım da olur diyordum. Birazcık meraktan yaptım. Vallahi lezzetli bir dondurma. Gerçekten hani dedikleri kadar, övdükleri kadar varmış. Daha güzel dondurmalar yedim. Hatta ilk aklıma gelen mesela Muğla Akyaka'da çok daha böyle bal bademli dondurma vesaire. Daha lezzetlilerini yedim. Normal meyveden işte karadutlu, vişne, limonlu. Ama bu hepsinden farklı bir lezzet. Yani böyle farklı bir dondurma yiyorum. İlk defa böyle bir dondurma yiyorum. Çok beğendim. Ben bunun tadını çıkartayım. Devam edelim ondan sonra ufak Amerika'yı gezmeye. Evet, karnımız doydu. Dondurmamızı yedik. Ben arada bir kahve kaçamağı da yaptım. Hava da yavaş yavaş gün batımı artık yaklaşıyor. Şöyle rahat rahat, sakin sakin bir gezelim. Bir plaj kısmına, bir yeşillik kısmına götüreyim sizi. Sezonda geldiğiniz zaman buraya mesela işte deniz şortunuzu giyersiniz. Bikininizi, mayonuzu giyersiniz. Bu sahilin tadını çıkartabilirsiniz. Hatta şu an bile sahilde çocuklar, görüyorum genç arkadaşlarımız, voleybol oynuyorlar. Şöyle çok güzel bir yeşillik alan var. Tertemiz. Tam bir Japonya stili. Japonya'nın bu özelliğine hastayım. Bayılıyorum. O kadar temiz ki her yer. Ya bu insanlar gerçekten onlara verilen bu güzellikleri korumayı o kadar iyi biliyorlar ki. Çocuk yaşta öğreniyorlar ve inanılmazlar. Şu sahilin, ya benim şu zamana kadar, şu anda ben plajı görüyorum. Güneş geliyor, siz göremiyorsunuz ama göstereceğim size. Dünyanın birçok farklı yerinde bulundum. Bulunma şansı yakaladım. Özellikle Güneydoğu Asya tarafında. Yine farklı sahillerde de bulundum. Türkiye'de de birçok plaja, sahile gittim. Bu kadar güzel, bu kadar temiz, bu kadar bakımlı bir yer ben hiç görmedim. Şu sahilin güzelliğine bakar mısınız? Bir tane çöp, bir tane pislik yok. Yani şuranın tadını çıkarmamak mümkün değil buraya gelince. Bu güzelliğe vallahi insan, kelimeler kifayetsiz kaldı. Şu anda konuşamadım ya, o kadar etkilendim. Böyle güzel bir sahil olduğunu bilmiyordum burada. Denizin de güzel olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir plaj değil, küçük bir plaj ama şu güzellik, şu tertemizlik beni çok etkiledi. Bu arada şu an bile yüzülebilir. Yani deniz suyu sıcaklığı nasıldır bilmiyorum ama hani çok güzel bir hava var burada. Tam böyle tadını çıkartmalık. Ben burada başka beachlere gidemedim. Başka sahil bantlarına gidemedim. Gitmedim açıkçası. Sezon olmadığı için, sezon dışında olduğumuz için. Ben eminim ki onlar da böyledir. Yani bu kadar güzeldir. Hani Japonya'da aksi düşünülemez diye tahmin ediyorum. Japon arkadaşlar şu anda voleybollarını oynuyorlar. Arkada şöyle güzel bir rezidans var. Ne kadardır acaba kiraları? İşte yaşamak için Okinawa arkadaşlar. Yaşamak için burası. Ya şurada oturduğunu hayal et. Şu güzelliğe bakıyorsun her gün. Böyle hayatlar da var işte. Birazdan kudurur gibi deniz. Evet, şimdi sakin sakin bu güzel bölgeyi, bu güzel yeri gezelim. Tam anlamıyla tadına varalım. Yalnız hem yeme içme anlamında size söylemeyi unuttum. O sandviç ve yanında bir soğuk içeceğe 1700 Japon yeni verdim. Dondurmaya toplamda 2 toptu. 650 yen verdim. Bir de kahve içtim, ona 500 yen verdim. Dışarıya göre, yani merkeze göre birazcık fiyatlar burada yüksek. Turistik bir alan normal tabii ki de. Hani bunu zaten tahmin etmiştim. Bu bence çok büyük bir problem değil. Hani ya fiyatların yüksek olması sorun değil, fakat içeride inanılmaz güzel mağazalar var. Gerçekten böyle işte kıyafetler olsun, diğer aksesuarlar, ürünler olsun, hepsi birbirinden güzel. Lakin onların da fiyatları çok yüksek.
Yani tişörtler 10.000 yenlerden, 3.000 TL'lerden, 4.000 TL'lerden başlıyor. Birazcık burada fiyatlar yüksek. Tabii ithal ürünler. Birçoğu belki de Amerika'dan yaptırılıp buraya geliniyor. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Yani fiyatlar birazcık burada alışveriş anlamında yüksek. Ama çok güzel ürünler var. Eğer böyle özellikle vintage, daha böyle aykırı şeyleri seviyorsanız sizleri çok mutlu edecek bir yer. Satın almak zorunda mısınız? Bence değilsiniz. Ben satın almayacağım. Çok beğendiğim çılgın bir şey bulmazsam. Ama gezmek, dolaşmak bile bence çok büyük bir mutluluk veriyor. Bakın, sunset yaklaştıkça daha da dolmaya başladı etraf. Ben daha fazla Amerikalı görebilirim diye düşünüyordum. Ama şu saati itibariyle çok fazla yabancı turist görmedim. Daha çok hani Japonları şu anda görüyorum. Yan tarafta çok güzel bu arada kokteyller var. Kokteyl yapıyorlar. Bu alanlar ortak alan, oturma alanı. Oturup orada tadını çıkartabilirsiniz. Herhangi bir yerden aldığınız bir ürünü ücretsiz bir şekilde oralarda oturup tüketebilirsiniz. Şimdi araba kiralayıp da gelirseniz araçlarınızı koyabileceğiniz otoparklar var. Otopark anlamında da buranın bir problemi yok. Yolda merkezden buraya çok kolaydı, güzeldi gelmek. Şöyle binaları sizlere yakından göstereyim. Renkleri falan harika gözüküyor. Bütün mağazaların içi neredeyse, şöyle bir tanesine bakalım, çok özel güzel ürünlerle donatılmış. Hani orijinallik anlamında burası sizi mutlu edecektir. Kıyafet anlamında da yine mutlu edecektir. Mesela şu elbiselerin güzelliği. Birazcık bu yönüyle Borakay'ı andırdı. Borakay da böyle ufak restoranlardan, ufak yemek yerlerinden, kıyafet yerlerinden, kulüplerden, publardan oluşuyordu. Burası da aynı öyle şu ana kadar. Şurada çok güzel bir restoran gördüm. Hediyelik eşya yeri. Bakın rengarenk böyle Okinawa ruhunu, Okinawa renklerini yansıtan ürünler. İçerisi full öyle bu arada. Hani full renkli ürünler, güzel ürünler. Yine bakın Okinawa tarzı. 1650 yenmiş. Aslında uygunmuş fiyat. Şöyle bir terlik. O kadar da yüksek bir fiyatı yok. Belki de benim baktığım yerler biraz daha yüksek fiyatlıydı. Şöyle bakın, ufaklıklar için çok güzel yapmışlar. Tişörtler, yunuslar. Burada Japonya'nın en büyük ikinci akvaryumu da bulunuyor. Fakat birazcık sapa bir yerdeydi. Hani ben yorumları okudum birkaç tane. Ya güzel ama o kadar yol yapmaya değmeyebilir gibi yorumlar vardı. O sebeple gitmedim akvaryuma. Aklınızda olsun, gelirseniz belki. Özellikle hani ufak çocuğunuz varsa akvaryum güzel olacaktır. Çok büyük balinalar, diğer işte deniz canlıları varmış o akvaryumun içinde. Burada Christmas ruhu erken başlamış. Daha çünkü önümüzde 25 gün, bir aya yakın bir zaman var. Ama şimdiden kutlamışlar. Gerçi Christmas daha erken oluyordu değil mi? Doğru. Ben yılbaşı gibi düşündüm bir an. Yılbaşından farklı. Bence buranın en güzel, en ikonik noktası yalnız Christmas Land diye geçen bu bölge. Çok güzel gözüküyor. Zaten herkes şu anda gelip önünde fotoğraf çektiriyor. En favori yer burası. İçine girebiliyoruz, içini gezebiliyoruz. Çok güzel hediyelik eşyalar var. Fiyatlar bir hayli yüksek. Hani gerçekten süs anlamında olsa dahi yüksek. 5000, 6000, 7000 yenlerden başlıyor böyle ufacık süsler. Ama çok güzel. Şöyle süslenmiş, renklenmiş. Şu anda şöyle hissediyorum kendimi. Sanki Japonya'da değilim. Yani bu benim bilmediğim bir Japonya. Böyle bir stüdyo, bir film stüdyosu kurmuşlar. Amerikalılar yapmış bunu. Ben de şu anda böyle geziyorum işte sağını solunu, sizlere gösteriyorum. Yani burada olduğum için mutluyum. Hatta böyle uzattıkça uzatıyorum kalmamı da. Hani bir noktada tabii ki de dönmem gerekiyor. Özellikle otobüsü kaçırmamam gerekiyor kesinlikle. Fakat herhalde gün batımını yapar öyle gideriz. Çok sevdim burayı. Enfes bir yermiş. Baksanıza. Ben konuşurken arkamdaki hemen manzara şu. Burayı görmemiştim dahi. Şu anda görüyorum. Aslında böyle yavaş yavaş her yere baka baka gezmek gerekiyor burada. Müthiş duruyor. Ve yavaş yavaş ışıklar kendini belli etmeye başladı. Gece halini mutlaka göstereceğim size.
Şimdi akşam saatlerini yaptık. Güneşimizi batırdık. Bir de bir akşam gezelim istiyorum burayı. Ya akşam atmosferi bambaşka bir şeye dönüştü şu anda. Yani gündüz geldiğimdeki aldığım zevkin 3 katını 5 katını şu anda alıyorum bu sokaklarda gezdiğim için. Bu işin siyasi, kültürel her türlü boyutunu bir kenara bırakalım. Çok güzel bir bölge yapmışlar kendilerine. Ya bence sanki Okinawa'da burada böyle 3 nahayla burası bölünebilir. Özellikle böyle 2 kişi geliyorsanız, kız arkadaşınızla geliyorsanız, biraz da bakın böyle romantik bir ortam veya erkek arkadaşınızla, eşinizle bence bu bölge tercih edilebilir. Hani şurada böyle şu an şunu istedim. Otelim burada olsun, bir gideyim. Üstüme birazcık kalın bir şeyler alayım çünkü birazcık serinledi buralar. Ondan sonra geleyim şurada bir. Amerika'dayız. Belki güzel bir pizza söyleriz. Yanına bir tane şarap açarız. Şu anda tam sağ tarafımda da bunu yapıyorlar. Bu arada insanlar. Hani onları görmeden bu hayalleri kurmaya başladım. Amerikalı nüfusu akşam saatlerinde daha çok arttı. Büyük ihtimalle işlerinden çıkıp, çalıştıkları yerlerden çıkıp arabalarına atlıyorlar. Ve hemen buraya geliyorlar. Sahil bandı zaten muhteşem. Ta bu arada öteki tarafa kadar, yani bizim gündüz oturup denizi izlediğimiz yere kadar ışıklandırılmış vaziyette. Şimdi şöyle bir içeriye de girelim. Vallahi dönüyorum ediyorum, kendimi bu binanın önünde buluyorum. Yani detaylar acaba videoda belli oluyor mu? Bu kadar güzel olamaz. Enfes yapmışlar. Artık vedalaşma vakti geliyor ama. Şöyle son bir iyice yaklaşayım, bir de detaylarına bakalım. Biliyorsunuz Japonlar bu işi. Biliyorsunuz. Hadi bakalım. Hem çıkışa doğru yürüyelim. Ben yavaş yavaş köyüme doğru gideyim. Daha da geç yapmayayım. Şöyle bakın, sarı araba. Çok güzelmiş araba. Üstü açık. Büyük ihtimalle kiralıktır diye tahmin ediyorum. Çünkü buraya gelen Japonlar araba kiralıyorlar. Arabayla hem daha rahat geziyorlar hem de o ada havasını aslında üstü açık arabayla beraber daha güzel oluyorlar. Şuradan şu ara sokağa da girelim. Akşam atmosferini görelim. Yani şu bu arada sağ taraf falan da efsane gözüküyor. Çok beğendim burayı. Okinawa'da herhalde en beğendiğim yer burası oldu. Ve insan burada sıkılmaz. Yani bir gün göreyim, işte ertesi günde geleyim, diğer günde geleyim. Ben sıkılacağını düşünmüyorum. Yalnız yılbaşı dışında gelirseniz, yani yeni yıla yakın olmayan, acaba bu atmosferi görecek misiniz? Ondan tam emin değilim. Hani biraz daha ben böyle yılbaşı olduğu için tahmin ediyorum. Yani şu bina falan da çok güzel. Tabii ışıklar yanınca bambaşka bir atmosfere bürünmüş. Bizim buradan artık vedalaşmamız lazım. Gidemeyeceğiz vallahi buradan. Baksanıza ya, her biri böyle bir özenle yapılmış. Harika. Dünya tatlısı bebişler de gelmiş. Çok fazla tabii çocukların özellikle çok daha fazla ilgisini çekeceğini düşünüyorum ben de. Çocuklu Japonlar kendilerini buraya atmışlar. Valla genci yaşlısı herkes burada. Evet, yalnız gündüz hava çok güzeldi. Böyle tişörtle çıktım, yanıma almadım. Üşendim işin aslı. Çıkıp alabilirdim de yatağımda asılıydı. Hadi dedim, hava sıcak bugün, üşümeyiz. Böyle birazcık serinledi hava. Demek ki adada ne olur ne olmaz akşam böyle bir ceket atmak gerekiyor üstümüze. Bunu da öğrenmiş olduk. Ben buradan artık köyüme gidiyorum. Köyüme dönüyorum. Bana iyi yolculuklar. 1 saat kadar sürecek. Herhalde tahminim otobüs. 1 saat sonra gelmesi gitmesi, gerçi yine 1,5 saati buluruz. Köyüme dönmüş olurum. Son bir de dışarıdan bakış atalım. Köyümde görüşürüz. Köyüme geri döndüm. Şimdi bir restorana geldim. Epey de gürültülü bu arada restoran. Japonlar kalabalık gruplar halinde gelmiş. Kendime bir pizza, bir karides, bir tane de soğuk içecek söyledim. Acıktım.
Valla diğer taraf çok güzeldi, eğlenceliydi. Fakat otobüsle ulaşımda hani son otobüs saat 8'de 8.30'da ben garanti olması açısından sondan bir öncekine gittim. Ne olur ne olmaz diye. O yüzden birazcık erken dönmem gerekti. Güzel bir restorandayız. Burada arkadaşlar siparişler genelde restoranlarda şu tarz tabletler var. Buradan kolay bir şekilde hem de ne olduğunu bildiğimiz göre siparişi verebiliyoruz. Şöyle arkadaşlar 3 tane karides söyledim. Toplam ücreti de hemen şurada ekranda gözüküyordur. 600 yen. Şöyle soslu, yanına limonunu da koymuşlar. Güzel de pişirmişler. Gayet güzel gözüküyor şu anda. Bunun tadını çıkartacağım. Bir de pizza söyledim. Artık onu göstermem. Normal bildiğimiz 4 peynirli bir pizza söyledim yanına. Asıl solist burada. Kendisi. Yiyeyim, dışarıda değerlendirmesini yaparız. Afiyet olsun bana. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor ya. Bakalım tadı da kendisi gibi güzel çıkacak mı? Çok sevdik, bayıldık, aşık olduk. Yavaş yavaş sosyalleşiyorduk, insanlarla tanışıyorduk. Fakat veda vakti geldi çattı. Yaşamak için en doğru, en iyi yeri arayana kadar devam edeceğimi söylemiştim. Böyle gittiğim yerleri çok seviyorum. Sappora'da da aynısı oldu. Ondan sonra da tam alışıyorum. Eşimiz dostumuz olmaya başlıyor. Esnafımızla tanışıyoruz ve veda ediyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Durmuyoruz. Yaşamak için en iyi yeri bulana kadar devam edeceğiz. Havalimanındayım. Okinawa'ya veda vakti. Biraz daha böyle beni heyecanlandıran, yaşamak anlamında daha iyi olabileceğini düşündüğüm, biraz da böyle mazisi derin bir şehre gidiyoruz. Buradan yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuğum olacak. Kısaca adayı değerlendireyim. Ben Okinawa'yı gerçekten çok sevdim. 12 ay boyunca burada yaz yaşanması, tropikal bir iklim olması, insanların bence büyük şehirlere göre hem iş stresinin tabii ki de daha az olmasıyla kaynaklı daha pozitif, daha sosyal, daha güler yüzlü olduğunu gördüm. Valla ağlaya ağlaya veda ediyoruz arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, geri geleceğiz. Bir zaman geri geleceğiz buraya. Özellikle de sezonda gelirsek çok güzel sahilleri, çok güzel plajları, dalış alanları var aslında bu adanın. Bunları ziyaret ederiz. Gezeriz. Belki ufak bir ev tutarız. Belki bir motor kiralarız. Motor satın almaya çalışırız. Çünkü tüm Nepalliler motor kullanıyordu. Biraz daha rahat anladığım kadarıyla Okinawa'da bu işleri halletmek. Valla öyle. Turistik anlamda çok sevdim. Bence müthiş bir ada. Gelip ziyaret etmenizi naçizane tavsiye ederim. Bu arada böyle Japonya taraflarına gelmeyi düşünüyorsanız bu aralar bana yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Hani müsait zamanımız olur, denk gelir. Aynı şehirlerde oluruz. Belki oturur birer ne içebiliriz burada? Matcha içeriz. Oturur Japonya standartlarında, şartlarında birer matcha içeriz arkadaşlar. Dünkü karides, en son karides yedim. Müthişti. Son zamanlarda yediğim en iyi deniz mahsulü olabilir. Sosu olsun, sunumu olsun. Ve 3 karides için toplamda 160 Türk lirası ödedim. Ya çok uygundu. Okinawa fiyat performans anlamında muhteşemdi. Valla üzüle üzüle veda ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Durmuyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Okinawa serisini umarım beğenmişsinizdir. 3 tane video oldu kanalda. Yine sorularınız olabilir. Buraya gelmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Turistik anlamda. Belki yaşamak için siz de çok beğendiniz. Konuşuruz, yorumlarda sohbet ederiz. Ben size yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada geçen videoda da bu şapkayı takmıştım. Şöyle bunu babamın hediyesi. Mikonos'a gitmişti. Hatta YouTube'da kanalımızda var videoları. Şöyle çok, ben de gerçekten bayıla bayıla takıyorum. Harika bir şapkaymış. Şöyle bakın. Yalnız şimdi konuşurken fark ettim. Sakalları biraz uzatmışız. Şuradan şöyle alalım. Şu altları bir toparlayalım. Şuradan alalım. Bir de bıyıkları düzeltelim. Yeni şehre yaşamak için yeni yerimize şöyle jilet gibi hazırlanalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.